Aztekler, Orta Amerika'nın barbar imparatorluğu. Kristof Kolomb öncesi Amerika kıtası uygarlıkları içinde tarihsel açıdan en ilginci kuşkusuz Azteklerdir. Çünkü Aztekler yeni dünyanın ayak uydurulabilen en geç halk olmasına karşın kısa sürede yörenin egemen olup imparatorluk kurup çağın temsilcisi olacaklardı. Türkmen boylarının yerleşip uygarlaşmak üzere Anadolu'ya girdikleri sırada Aztekler de güneyden gelerek Mezoamerika'da Meksika Vadisi'ne girdiler. Buradaki Texcoco Gölü kıyılarına yerleşmeye çalıştılar. Bu halk yaklaşık 200 yıl içinde Olmeklerden, Mayalardan beri süregelen uygarlık geleneğini özümleyecek, Mezoamerika'nın çağdaş uygarlık düzenini yakalayıp aşacaklardı. Orta Amerika'nın hatta yeni dünyanın en büyük imparatorluğunu kuracak olan Aztekler yine de barbar geçmişlerinden getirdikleri savaşçı bir yaşayış biçimini ve yağmacılık alışkanlığını bırakmayacaklardı. Barbarlık geleneklerini Orta Amerika uygarlıklarının tanrılara insan kurban etme geleneğini de içeren öğeleriyle birleştirip onlardan toplumsal artının talan ve kurban yoluyla sağlandığı bir imparatorluğa dönüşmesinden yararlanacaklardı. Asıl adları Tenokolar olan kabileler barbar kültür düzeyinde topluluklardı. Aztek adının kökeni ise büyük olasılıkla atalarının yaşadığı Meksika'nın kuzeyindeki Atlant'tan gelmekteydi. Aztekler Meksika Vadisi'nde Texcoco Gölü kıyılarına yerleşmeden önce topraksız yoksul konar göçerlerdi. Göçtükleri yerlerde buldukları boş verimsiz topraklarda birkaç mısır ekme fırsatı buluyorlardı. Toprak döktükleri emeğin karşılığını veremez olunca başka yer arayan göçebe tarımcı halklardı. Aztek mitolojisine göre bu göçleri sırasında uğradıkları bir mağarada karşılarına büyücü arı kuş adında bir tanrı çıkmıştı. Bu büyücü tanrı sözünü dinlemeleri koşuluyla onlara öncülük etmeyi önermiş, onlar da öneriyi benimsemişlerdi. Çünkü bu arı kuşu kendilerine yerleşebilecekleri toprakları gösterme sözü vermişti. Aztekler de tanrıların sözünü yerine getirmesini istiyorlarsa onun sözünden dışarı çıkmamalıydılar. Azteklerin hem savaşçı hem din adamı olan önderler kesimi onları 1,5 yüzyılı bulan göçleri boyunca bu masallarla yönlendirmişler, tanrıların sözünü ettiği kaktüsü ve kartalı görmüşlerdi. Ya da daha doğrusu yerleşmeyi düşündükleri bir yere vardıklarında kabilelerine yılan ve kartalı gördüklerini söylemişlerdi. Günümüzde Meksika bayrağının ortasında bulunan bu üçlü kompozisyon Aztek mitolojisinden kalmaktadır. Azteklerin yüzer tarlaları. Azteklerin kendilerini yurt edindikleri bölge bugünkü Meksika'nın orta vadisindeki göller yöresiydi. Ne var ki tarıma elverişli topraklar çoktan sahiplenilmiş, Tenukalara göl kıyısındaki bataklıklar gibi verimsiz topraklar kalmıştı. Tarihe Aztekler olarak geçecek topluluk yine de vazgeçmedi. Gölün ortasındaki kuru iki adacık üzerine ileride Aztek İmparatorluğu'nun başkentine dönüşecek Tenochtitlan'ı kurdu. 200 yıl içinde Tenochtitlan yeni dünyanın en büyük kentine, adacıklarda 250 bin yaşayanıyla büyük bir kente dönüşecekti. Aztekler yerleştikleri yerde tutunabilmek için bir yandan yörenin eski uygar topluluklarıyla savaştılar, öte yandan onlarla alışveriş olmadı haraç ilişkileri kurmaya çalıştılar. Bu yolda gölde balıkçılık yapıp kıyısındaki bataklıklarda bahçıvanlık yapmaya başlamışlardı. Tarıma elverişli yeterli toprağın bulunmaması sorununa daha iyice bir çözüm bulmuşlardı. Gölün kıyısında bolca bulunan kamışları kesip onunla hasır ölmüşlerdi. Her biri 1 metrekare büyüklüğündeki on binlerce hasırı suyun yüzüne dizmişlerdi. Aztek devleti ve toplumu. Aztek uygarlığı yeni dünyanın en karmaşık uygar toplumu noktasına ulaşmış olmasına rağmen ötekileri gibi metal üretim ve savaş araçlarına, tekerleğe veya yazıya sahip değildi. Belki bu nedenlerle İspanyollarca ortadan kaldırılana dek eski dünya uygarlıklarının teknolojik düzeyine ulaşamayacaklardı. İmparatorluklarını kimi topluluklara boyun eğdirip kimi kent devletleriyle askeri bağdaşlıklar kurarak yaratacaklardı. Aztek İmparatorluğu'nun öteki halklar üzerine kurdukları egemenliğin ürünü olan imparatorluğun başında Tenuco kökenli Aztek İmparatoru bulunuyordu. İmparator 4 kişilik bir seçiciler kurulu tarafından seçiliyordu. Aztek İmparatorluğu'nda egemen halk Tenukolardı. Dincilerden ve savaşçılardan oluşan yönetici katmanının altında yönetilen köylü katmanı bulunuyordu. Bu iki sınıf arasında bir toplumsal katman oluşturacak nicelikte ve nitelikte görünmeyen zanaatçılar ve tacirler kesimi durmaktaydı. Seçkinlerin sağladığı ham maddelerle saraya ve tapınaklara zanaat yapıtları üretiyorlardı. Tacirler de zanaatçılar gibi seçkinlere, tapınaklara ve saraya hizmet ediyorlardı. Onlara lama kervanlarıyla obsidyen bıçaklar, yeşim gibi değerli taşlar, kakao, kuş tüyleri gibi lüks sayılabilecek mallar getiriyorlardı. Yolda ölen tacire bir tür şehit sayılıp devlet töreninin düzenleniyordu. Bu sınıfların dışında kalan sıradan insanların tamamı özgür halk olarak adlandırılırdı. Hem bu sınıfın hem de seçkinler sınıfın toprak sahibi olma hakkı vardı. Asiller çoğu zaman özel arazilere sahiptiler. Aztek hayatı çiftçilik ve savaşa dayanıyordu. Aztekler sürekli olarak savaş yoluyla güçlerini pekiştiriyorlardı ve kültürlerini bir bütün olarak şekillendiren şey büyük ölçüde buydu. Azteklerin çoğunluğu basit, güvenli ve istikrarlı hayatlar yaşayan köylü çiftçilerdi. Ayrıca çok fazla hükümet müdahalesi olmadan mal yapma ve ticaret yapma özgürlüğüne de sahiptiler. Aztek köylüleri Aztek toplumunun temeliydi ve üst sınıflarla hiçbir şekilde eşit olmasalar da onlara kötü muamele de edilmiyordu. Emekleri toplumun sorunsuz işleyişi için çok önemliydi. Haklarında çok az bilgi olan Ant Dağları'nın hakimi İnkalar.
Ekvator, Peru, Bolivya ve Kuzey Şili topraklarına yayılan ve Aztekler gibi İspanyol sömürgeciler tarafından hoyratça yıkılarak tarih sahnesinden silinen İnka uygarlığı her zaman için tarihçilerin ilgisini çeken bir uygarlık olmuştur. Yazıyı bulamamış olan İnkalar hakkında bilgi oldukça kısıtlıdır ve İnka tarihinin ilk dönemleri genellikle efsanelere dayalıdır. Efsanelere göre İnka İmparatorluğu'nun kuruluşu 4 kardeşin eşlerinin de yanlarına alarak Paçaritampu'daki mağaralarını terk etmeleriyle başlar. 4 kardeşten biri olan Ayarmanco, Cusco Vadisi'nde yerleşerek İnka uygarlığının temellerini atar. İnkalar Ayarmanco'yu ilk imparator olarak kabul eder ve efsanelerde adı hem uygarlığı getiren kahraman hem tanrı olarak onurlandırılır. Efsaneler bir tarafa bırakılırsa İnkalar Ant Dağları'nın göbeğinde ortalama 3400 metre yüksekliğinde verimli bir havza olan Cusco bölgesine büyük olasılıkla 13. yüzyıl sonunda yerleştiler. Kendilerinden önce başka halkların yaşamış olduğu bu bölgede Sıra Dağları ve kıyıdaki çoraklaşmış topraklara rağmen gelişmiş ulaşım ağlarına ve ileri tarım tekniklerine dayanan bir uygarlık ve bir imparatorluk kurdular. Yarı efsaneleşmiş olan ilk imparatorlar İnkaların Cusco bölgesinde egemenlik kurmalarını sağlayan savaşçı kabile reisleriydi. İnkalar bazen inandırma, bazen kaba kuvvete başvurma yoluyla dağda olsun, kıyıda olsun birçok topluluğu egemenliği altına almış ve sonunda kuzeyden güneye uçsuz bucaksız bir imparatorluk kurmayı başarmışlardı. İnka fetihleri Pakatüket yani dünyanın iyileştiricisi lakabıyla tahta geçen Yuganpuyu döneminde başladı ve İspanyol istilasına kadar da sürdü. İnkaların 10. hükümdarı Yupancuy 1471'e doğru babasının yerine tahta çıktı. Onun hükümdarlığı ve 1493'te başa geçen Huayna Capac döneminde İnka İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaşmıştı. O dönem günümüz Kolombiya'nın güneyinden Şili'nin orta kesimlerine kadar 4000 kilometre uzunluğunda bir alanı kaplıyor ve 7 ila 10 milyonluk bir nüfusu barındırıyordu. Huayna Capac, usta bir fatih, güçlü bir zengin ve son derece iyi yönetilen bir imparatorluğun mutlak önderiydi. İnkaların ekonomik ve toplumsal yapısı. İlk uygarlığın doğuşundan beri Antlardaki geleneksel toplum yapısının ve ekonomisinin temelini Ayllus sistemi oluşturuyordu. Ayllus yaklaşık 300 öğeden oluşan akrabalık bağları üzerine kurulmuş, belli sürelerde toprakları paylaştıran ve karşılıklı yardımlaşmayı temel alan toprak sistemidir. Ayllus sisteminde topraklar bütün bir köy halkının ortak mülkiyetindeydi. Her yıl parsellenerek köylülere dağıtılan ve tupa adı verilen bu parsellerin büyüklüğünü, toprağın verimliliği belirlerdi. Toprağın 1/3'ü rahiplerin erzak gereksinimini karşılamak için ekilir, ikinci bölüm devlet tarafından işletilir, geriye kalan bölüm ise Ayllus sistemi dahilinde köylülere verilirdi. İzinsiz olarak bir eyaletten veya Ayllos'dan ayrılmak kesin olarak yasaklanmıştı. Her ne kadar toprakların büyük bir bölümü devlete ait olsa da yine de İnkalarda özel mülkiyet kavramından söz etmek olasıdır. İmparatorların otoritesine boyun eğmeyi sürdüğü sürece Kurakaların özel mülkiyet hakkına dokunulmazdı. İnka uygarlığında para kullanılmadığı için köylüler vergi olarak belli dönemlerde zorunlu olarak devlet hizmetinde çalışırdı. MİT adı verilen bu angarya ile yolların ya da sulama kanallarının bakımı yapılır, köylüler komşu devletlerin tehditlerinden korunmak için yapılan kalelerin inşasında çalışırdı. Devlete ait topraklardan toplanan ürünler yol boyunca dizilmiş ambarlarda depolanır, İnka ve yüksek rütbeli subaylar sefere çıktıklarında buradaki erzakları kullanırlardı. İmparator, ülkenin zenginliklerini bir merkezde toplasa da kıtlık halinde buradaki yiyecekleri halka ya da yoksullara dağıtmasını da biliyordu. İnkalar atalarına altın ve gümüşten yapılmış adaklar sunarlardı. İnka imparatorları en değerli altın takıları kendilerine ayırdıktan sonra geri kalanları ödül olarak hizmetindeki soylulara dağıtırdı. İnkalarda kültür, mimari ve din kurumları son derece gelişmiş bir hiyerarşik yapılanmaya sahip olsa da İnkaların zengin bir sanat olduğu söylenemez. Yalnızca mimarlık alanında ilerledikleri söylenebilir ki İspanyol sömürgeciler tarafından yok edilen İnka uygarlığından geriye kalan yalnızca büyük şehir ve kale kalıntıları kalmıştır. Keza kuyumculuk ve dokumacılık alanında da usta olmalarına karşın günümüze bu sanatlardan örnek kalmadığı söylenebilir. İnka mimarisinin temel özellikleri kusursuz bir şekilde yontulup pardahlanmış büyük taş bloklarını, kapılar ile pencerelerini dikdörtgen değil yamuk biçimde yapmalarıdır. Yapılar her biri tonlarca ağırlıkta olan ve birbirlerine kolaylıkla geçirilebilen ve harçsız olarak birbirine oturtulmuş devasa bloklardan oluşuyordu. Deprem kuşağında yer almasına karşın hiçbir sarsıntının bu binaları yıkamaması İnkaların mimari alanındaki başarısını gözler önüne seriyor. İnkaların bayındırlık çalışmaları arasında yollar önemli bir yer tutar. Kıyı boyunca kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve Ant Dağları'nı aşan iki ana yol ile vadilerin diplerinden geçen bağlantı yollarıyla gerçek bir ulaşım ağı kurmuşlardı. Yolların derin uçurumları ve azgın akarsuları aştığı yerlerde sürekli muhafızların beklediği asma köprüler yapmışlardı. Güneşe tapınmanın devletin resmi dini olduğu İnkaların en eski tanrısı Inti'ydi.
Fakat İmparator Pakakütet'in hükümdarlığından başlamak üzere yerini yaratıcı tanrı Viracoa aldı. Bu değişiklik kuşkusuz evrenin doğuşu ve ilahiyatla ilgili çeşitli spekülasyonlara yol açan ruhban sınıfının eseriydi. İnkaların dinsel inanışına göre peş peşe yaratılışın ardından Viracoa sonunda insanlığa uygarlığı bağışlamıştı. Ama daha çok seçkinlerin ve soyluların tanrısıydı. Cusco'daki tapınağında insan biçimli altından bir heykelle temsil edilirdi. İnkalar egemenlikleri altına aldıkları etnik grupların kültürel özelliklerini korumalarına ya da dinsel inançlarına büyük hoşgörüyle yaklaşıyorlardı. Ama Quechua dilini merkezileşmiş bir yönetim modelini kabul ettirmeye ya da güneşe tapınma inancını fethedilen topraklardaki halklara aşılamaya çalışıyorlardı. Christopher Colomb öncesi Amerikan toplumlarının çoğunda, özellikle Azteklerde tanrılara insan kurban etmek yaygın bir uygulama olsa da İnkalarda insan kurban etme törenlerine çok ender rastlanır. Son derece merkezileşmiş bir devlet ve toplum düzeni kuran İnkaların hiçbir yazı sistemi olmadan nasıl başardıkları hala anlaşılamamıştır. Belki de bu açığı ondalık sayma sistemine dayanan kipularla telafi ediyorlardı. İnşaat, dokuma, mücevher işçiliğindeki ustalıklarına rağmen İnkalar teknolojide cilalı taş devrinin ötesine geçemediler. Tüm bu yetersizlikler göz önüne alındığında İnkaların en ince ayrıntılarına kadar planlanmış olan fetihlerindeki başarıları çok daha çarpıcıdır. Daha sonra İnkaların çöküş döneminde İspanyollar sadece 168 askerle İnka uygarlığını tamamen yeryüzünden silmişlerdir.